Merhaba, bugün size çok kolay motifli bir bandana anlatımı yapacağım. Dikerek birleştireceğiz. Örgümüz için 3 tane kare, 3 tane de üçgen motife ihtiyacımız var. Alize Cotton Gold ve Yarn Archins ipler kullandım. Burada 3 tane bandana görüyorsunuz. Size de Alize Cotton Gold ve Yarn Archins'lerle yine bir tane bandana anlatımı yapacağım. Önce motiflerle başlayacağız, sonra birleştirmesini yapacağız. Kenarından şerit kısmına geçeceğiz, iplerini hazırlayacağız ve bandanamızı bitireceğiz. İkisini 5 sıra ördüm, birleştirdim. Buradaki siyah beyaz olanı 6 sıra ördüm. Siz kendi baş yapınızı bilirsiniz. Saçınız azdır, çoktur ya da toplu şekilde kullanıyorsunuzdur. Ona göre siz bandanayı kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Benim anlatacağım yine 5 sıralı şeklinde olacak. Üçünde de 2.75 milim tığ kullandım. 3 tane kare, 3 tane de üçgen motife ihtiyacımız var. Ben ikişer tane hazırladım. Kalan motifleri beraber hazırlayacağız. Bu örgüyü de yine yeni başlayanlar rahatça anlayabilsin ve çevirilerde düzgün çevrilebilmesi için yavaş yavaş ve tek tek anlatacağım. Anlatım ise yavaş gelirse oynatma hızından hızlandırarak izleyebilirsiniz. Şimdi kare motif yapımıyla başlayalım. Her sırada kullandığım iplerin markasını ve renk kodlarını yazılı şekilde ekranda görebilirsiniz. Birinci sıraya başlıyoruz. Motif yeni başlayanların bile rahatça yapabileceği bir motif. Eskiden hanım dilendi, beyefendi dediğimiz, şimdi büyük anne karesi, büyük anne motifi dediğimiz motifi kullanacağız. Birinci sırada sihirli halka içine 4 tane üçlü grup yapacağız. 4 tane üçlü grup yapacağız. Öncelikle sihirli halka ile başlıyoruz. Sihirli halka yapmak için ipi döndürdüm ve halka yaptım. İpi döndürdüm ve halka yaptım. Ben sihirli halkayı bu şekilde yapıyorum. Siz kendi bildiğiniz şekilde ilerleyebilirsiniz. Yeni başlayanlar için tekrar gösteriyorum. İpi döndürdüm ve halka yaptım. 2.75 milim tığ kullanıyorum. Halkaya girdim. İpi aldım. 3 zincirle başlıyorum. 1, 2, 3. 3 tane zincir çektim. Bu 3 zincirde bir tane ikili trabzan kabul ediyorum. Tığın başına doladım ikili trabzan için. Halkaya girdim. İpi aldım. Tığın üzerine 3 ilmek var. İkisini birlikte alarak ikili trabzan yaptım. Tekrar ikili trabzan yapacağım. Tığın başına doladım. Halkaya girip ipimi aldım. Tığın üzerinde 3 ilmek var. İkisini birlikte aldım. Baştaki 3 zincirde bir tane ikili trabzan kabul etmiştik. Toplam 3 tane ikili trabzanla başlamış olduk. Yani bir tane üçlü grubumuzu yapmış olduk. Arada 2 zincir çekeceğiz ve halkanın içine 3 tane daha ikili trabzan yapacağız. Arada 2 zincir çekiyorum. Tığın başına doladım. Halkaya 3 tane daha ikili trabzan yapıyorum. Birinci ikili trabzanı yaptım. İkinci ikili trabzanı yaptım ve üçüncü ikili trabzanı yaptım. 3 tane ikili trabzan yapınca araya 2 zincir çekiyorum. Tığın başına doladım ve halkanın içine yine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. İkili trabzanı nasıl yapıyoruz? Tığın üzerine 3 ilmek var. İkisini birlikte çekiyoruz. Bu şekilde 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Toplam 3 tane grup yapmış oldum. Şimdi dördüncü yapacağım. Arada 2 zincir çekiyorum. Tığın başına doladım ve halkaya girdim. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Buraları yeni başlayanlar için yavaş anlattım, unutmayın lütfen. 4 tane üçlü grubu tamamladık. Aralarında da 2 tane zincir var. Sıra sonunda ipi halkanın ortası kapanana kadar çekiyorum. Sıra sonunda şu şekilde yapacağım. Tığın başına doladım. En başta 3 zincir çekmiştik. 3. zincirin içine giriyorum. V harfi şeklinde görünüyor. V harfinin ortasına battım. İpi aldım. Tığın üzerinde 3 ilmek var. Üçünü birlikte çekerek tekli trabzanla bitiriyorum. Sıra sonunda burası da bana 2 zinciri vermiş oluyor. İstiyorsanız 2 zincir çekip buradaki ilk yaptığımız trabzanın tepesine de kaydırabilirsiniz. Ben sonrasında ipimi yürütmek istemediğim için burada ortada bırakıyorum. Sıra sonunda bu şekilde ipimi esnettim. Motifi içinden geçirdim ve yeteri kadar ip bırakıp kesiyorum. Sonra iplerimizi gizleyeceğiz. Birinci sıramız bitti. Şimdi ikinci sıraya geçiyoruz. İkinci sıradaki işlemimiz 2 zincirlik boşluklara 3 tane ikili trabzan, araya 2 zincir ve 3 tane ikili trabzan yapacağız. Ve bir boşluktan diğerine geçerken arada bir zincir çekeceğiz.
Farklı renk bir ipe geçiyorum. Bunu da yine ekrana markasını ve renk kodunu ekleyeceğim. İkinci sıraya başlamak için tığa ilmek yapıyorum. Onun için de yine sihirli halka yapar gibi ipimi döndürdüm. Halkaya girdim, ipi aldım ve bir zincirle bir ilmek oluşturuyorum. İkili trabzanlar öreceğimiz için tığın başına bir kere doladım ve iki ilmeği birlikte tutuyorum. İstediğiniz herhangi bir köşeden başlayabilirsiniz. Ben genelde ipi nerede kopardıysam onun karşısından başlıyorum. Buradaki iki zincirlik boşluğa girdim, ipi aldım. Tığın üzerinde 3 ilmek var. İkisini birlikte aldım. Buradaki ipi de gizliyorum. İkisini birlikte aldım. Tığın başına doladım. Aynı yere ikinci ikili trabzanı yaptım. Tığın başına doladım ve aynı yere üçüncü ikili trabzanı yaptım. 2 zincirlik boşluklarını yapacağız. 3 tane ikili trabzan, araya 2 zincir ve 3 tane ikili trabzan yapacağız. Araya 2 zincir çekiyorum. Tığın başına doladım ve aynı yere 3 tane daha ikili trabzan yapıyorum. Bir boşluğu bitirdim. Diğerine geçerken arada bir tane zincir çekiyorum. Tığın başına doladım. 2 zincirlik boşluklar, 3 tane ikili trabzan, araya 2 zincir ve 3 tane ikili trabzan için. 3 tane ikili trabzan yaptım. Araya 2 zincir çektim. Ve aynı yere 3 tane daha ikili trabzan yapıyorum. İki zincirlik boşluktaki işim bitti. Bir diğer boşluğa geçerken arada bir zincir çekiyorum. Tığın başına doladım ve buradaki boşluğa 2 zincirlik boşluğa 3 tane ikili trabzan, araya 2 zincir ve 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Arada bir zincir çektim ve bir diğer boşluğa, son 2 zincirlik boşluğa yine 3 tane ikili trabzan, araya 2 zincir ve 3 tane ikili trabzan yapıyorum. İlk iki sırayı böyle detaylı anlatacağım. Sonrası zaten kendisini tekrar edecek. Dört köşe boşluğuna da aynı işlemi yaptım. Sıra sonunda bir zincir çekiyorum. Burada yaptığım ilk ikili trabzanın tepesi yine V harf şeklinde görünüyor. İlk ikili trabzanın tepesine girdim, ipi aldım ve kaydırdım. Yine ipimi gevşetiyorum. Motifi içinden geçirdim. Sıkıladım. Yeteri kadar ip bırakıp kesiyorum. İkinci sıramızı da böylece bitirmiş olduk. Her sırada böyle motifimi de düzeltiyorum. Şimdi 3. sıradayız. Artık motif kendisini tekrar ediyor. Siz 3 sırada örün, 3. sırada örün. Mantık aynı şekilde devam edecek. 2 zincirlik boşluklar bizim köşe boşluklarımız. Her seferinde 2 zincirlik boşluklara 3 tane ikili trabzan, araya 2 zincir ve 3 tane ikili trabzan yapacağız. Ve 1 zincirlik boşluklara 3 tane ikili trabzan yapacağız. Öncelikle ilmek yaparak başlıyorum. Burada ilmekten kalan ipi de örerken gizleyeceğim. İkili trabzan yapacağım için tığın başına doladım. İpi burada kesmiştim. Karşısındaki 2 zincirlik boşluktan başlıyorum. İpimi aldım. Tığın üzerinde 3 ilmek var. İkisini birlikte aldım. 2 zincirlik boşluklar, 3 tane ikili trabzan, araya 2 zincir ve 3 tane ikili trabzan için. 3 tane ikili trabzan yaptım. Araya 2 zincir çektim ve aynı yere 3 tane ikili trabzan yapıyorum. İlmekten kalan ipi de arkada bu şekilde gizliyorum. En son dışarıda kalan ipleri keseceğiz. Köşemizi tamamladık. Bir boşluktan diğerine geçerken arada bir zincir çekiyoruz. Arada bir zincir çektim. Bir zincirlik boşluklar 3 tane ikili trabzan için. Bir zincirlik boşluğa 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bu boşluktaki işim bitti. Bir diğer boşluğa geçerken arada bir zincir çektim ve köşeyi yapıyorum. Köşede 3 tane ikili trabzan, araya 2 zincir
ve 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Bir boşluktan diğerine geçerken arada bir zincir çektim. Bir zincirlik boşluklar 3 tane ikili trabzan için. Buraya da 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Arada bir zincir çektim ve köşeye 3 tane ikili trabzan, araya 2 zincir ve 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde iki kenarı tamamladık. Diğer kenarları da aynı şekilde yapıyoruz. Bir zincirlik boşluklara 3 tane ikili trabzan yapalım ve 2 zincirlik köşe boşluklarına 3 tane ikili trabzan, araya 2 zincir ve 3 tane ikili trabzan yapalım. Bir boşluktan diğerine geçerken de arada bir zincir çekmeyi unutmayalım. Bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim ve bir üst sıraya çıkalım. Sıra sonuna kadar geldim. Sıra sonunda yine arada bir zincir çektim ve en başta yaptığım birinci ikili trabzanın tepesine girdim ve kaydırmayla bitiriyorum. İpimi gevşettim, motifi içinden geçirdim. Yeteri kadar ip bırakıp kesiyorum. Her seferinde de bu şekilde trabzan tepelerini açarak, zincir tepelerini açarak motifimi düzleştiriyorum. Üçüncü sırayı bitirdik, dördüncü sıraya geçtik. Artık motif kendisini tekrar ediyor. Ben size bir sıra anlatacağım bu şekilde. Beşinci sırayı da o şekilde yapacağız. Sizinle aynı şeyleri anlatarak vaktinizi de almak istemiyorum. Sonrasında çünkü birleştirmeye geçeceğiz. Üçgen motifinin nasıl yapıldığını, yarım motifinin nasıl yapıldığını onu da göstermek istiyorum detaylı şekilde. Burada yapacağımız işlemde yine her sırada 2 zincirlik boşluklar bizim köşe boşluklarımız. 3 tane ikili trabzan, araya 2 zincir, 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Ve 1 zincirlik boşluklara 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Ve bir boşluktan diğerine geçerken arada bir zincir çekiyoruz. Motifte değişen tek şey her sırada üçlü gruplarımız birer birer artıyor. Motifimiz büyümeye başlıyor. Üçüncü sırada bir tane üçlü grubumuz vardı. Dördüncü sırada 2 tane üçlü grubumuz olacak. Beşinci sırada 3 tane üçlü grubumuz olacak. Altıncı sıraya devam ederseniz 4 tane üçlü grubumuz olacak. Tek fark eden şey o. Şimdi bir tane kenarı size yine göstermek istiyorum. Sonrasında yine size gösterdiğim gibi artık 5. sırayı da tamamlayalım ve üçgen motife geçelim. Yine sağ ilmek yaparak başlıyorum. Tığın başına doladım. 2 zincirlik boşluğa 3 tane ikili trabzan, araya 2 zincir ve 3 tane ikili trabzan yapıyorum. İlmekten kalan ipi arada gizliyoruz sonrasında uğraşmamak için. Arada bir zincir çekiyorum ve bir zincirlik boşluğa 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bu boşluktaki işim bitti. Bir boşluktan diğerine geçerken arada bir zincir çekiyorum ve bir zincirlik boşluğa 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Dördüncü sıradaki üçlü grup sayımız 2'ye yükselmiş oldu. Arada bir zincir çekiyorum ve 2 zincirlik köşe boşluğuna 3 tane ikili trabzan, araya 2 zincir ve 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir kenarı bu şekilde yaptık. Diğer kalan 3 kenarı da aynı şekilde yapalım. Sıra sonunda yine birinci trabzanın tepesine kaydırıyoruz. İpi gevşetip motifi içinden geçiriyoruz ve yeteri kadar ip bırakıp kesiyoruz. Sonra yine tığ ilmek yapalım ve 5. sırada da aynı işlemimizi yapalım. 4. ve 5. sırayı örelim ve sıra sonunda düzgün bitişte buluşalım. 4. sırayı size anlattığım şekilde yaptım. İpimi kopardım. Tekrar 5. sıraya başladım. Köşeye 3 tane ikili trabzan, araya 2 zincir, 3 tane ikili trabzan. Bir boşluktan diğerine geçerken arada bir zincir çekiyorum ve bir zincirlik boşluğa 3 tane ikili trabzan yapıyorum. En başta çok fazla tekrar yapıyor gibi görünebilirim ama bana gelen fotoğraflarda söylemişim mesela 3. sıradan sonra kendisini tekrar ediyor diye, sonrasında orayı izlememiş. Aklında da yanlış kalmış. 3. sırada bile bir zincirlik boşluklara 3 tane ikili trabzan, araya 2 zincir ve 3 tane ikili trabzan yapmış.
Her boşluğa aynı işlemi yaparak böyle kare motiften farklı bir yere geçmiş ve örgüsünü yapamamış. O yüzden yeni başlayanlar için böyle tekrar ediyorum. Örgüyü bilenler hızlandırarak izleyebilirler. Belki şu an izleyen kişi ilk defa eline tığ, ip alıyor olabilir. Sıra sonunda 3 tane ikili trabzan yaptım. Arada bir zincir çekmiyorum. Düzgün bir bitiş yapacağım. Burada yeteri kadar ip bırakıp kesiyorum. Daha küçük bir tığ numarası aldım. Burada düzgün bir bitiş yapacağız. Düzgün bitişten kastım bir tane daha tepe oluşturacağız. Zincir tepeleri ve trabzan tepeleri gördüğünüz gibi V harfine benziyor. 2 tane kanadı var. Biri dış yüzünde, güzel yüzünde, biri arka yüzünde, iç yüzünde. Biz bu tepeleri ve kanatları kullanarak bir tane daha tepe oluşturacağız. Bir tane daha zincir tepesi oluşturacağız. Sıra sonunda 3 tane ikili trabzan yaptım. Arada bir zincir çekmedim. Şimdi bir zincirlik noktayı beraber oluşturacağız. Burada yeteri kadar ipimi bırakıp kesiyorum. Öncelikle ilk yaptığım ikili trabzanın tepesine arkadan giriyorum. Örgünün arkasından giriyorum. Tüm V harfini aldım. İpi aldım ve örgünün arkasına çekiyorum. Burada daha küçük bir tığ numarası kullanırsanız daha rahat edersiniz. Sonra en son yaptığım ikili trabzanın arka kanadına giriyorum. V harf şeklinde görünüyor. Sadece arka kanadına giriyorum. İpi aldım ve örgünün arkasına çektim. Ve gördüğünüz gibi zincirin tepesinde oluşturmuş oldum. Ben burada arada bir zincir çeksem de burada düzgün bitiş yapsaydım arada 2 tane zincir tepesi oluşacaktı. Onu istemediğimiz için en son bir tane zincir çekmedik. Sıra sonunda bir tane daha zincir tepesi oluşturduk ve artık ipimizi arkada gizleyebiliriz. Burada çok fazla çekiştirmiyorum ki oluşturduğum zincir tepesi daralmasın. İpimi köşeye kadar çektim. Bir zincir çekip ipimi sabitliyorum. Sonrasında yıkadığımızda giydiğimizde sökülmesin. Ve artık köşede ipimi gizleyebilirim. Sadece buradaki bej renkten değil, aşağıdaki mor rengin içinden de geçiriyorum ki daha sağlam şekilde gizlensin. Sonra kalan ipi kesiyorum. Örgü örmeye yeni başladıysanız ip gizlemek örgüyü örmek kadar önemli. Yine bu şekilde motifimizi düzleştirelim. Artık kare motifimiz bitti. Ve arkasında kalan birkaç tane ipi göstermek istiyorum nasıl gizlediğimi. Geri kalanını gizleyebilirsiniz. Öncelikle halkadan kalan ipi yine ortası kapanana kadar çekiyorum. Burada yine bir zincirle buraya sabitledim ve halkanın etrafından geçirerek gizliyorum. En son ipimi kesiyorum. Buradaki ipi de yine kendi renginde halkanın etrafından geçirerek gizliyorum. Her ipi kendi renginde gizlerseniz göze batmayacaktır. Bir tane de burada kestiğimiz iplerden göstermek istiyorum. Herhangi birinde gösterebilirim. Diğerlerini ona göre yaparsınız. Kendi renginde gizliyoruz. Burada zaten biliyorsunuz halka yapıp motifin içinden geçirmiştik. Motifi içinden geçirmiştik. Bu şekilde kendi renginde içinden geçirdim. Ve burada köşenin altında gizleyeceğim. Sadece mor rengin içinden değil, ne yapıyoruz? Aşağıdaki iplerden de geçiriyoruz ki, iplere de giriyoruz ki kendi renginde ipim orada iyice sıkışsın ve dışarı çıkmasın. En son yine dışarıda kalan ipi kesiyorum. Bu şekilde diğer kalan ipleri de kendi renginde gizlersiniz ve en son kalan ipleri koparırsınız. Buradan da ilmekten kalan ipim var. Onu da kesebilirim.
Şimdi iplerimizi gizleyelim ve üçgen motife geçelim. İpleri düzgünce temizledim ve kare motifimiz bitti. Kare motifimizin ölçüsü 11 santim. Şimdi artık üçgen motife geçiyoruz. Üçgen motifin mantığı, üçgen motif aslında kare motifin yarısı. Yani yarım motif öreceğiz demek. Yine aynı renklerle devam ediyorum. Birinci sırada 2 tane üçlü grup yapıyoruz ve arada 2 zincir çekiyoruz. Üçgen motifte değişen tek şey kasma yapmaması için, özellikle eli sıkı olan arkadaşlar burada kasma yapmaması için başlarken 4 tane zincirle başlayacağım. Biterken de bir tane üçlü trabzanla biteceğim. Bohem hırka yaparken, mozaik hırka yaparken de üçgen motiflerde aynı şekilde devam etmiştik. Özellikle eli sıkı olan arkadaşlar yine kare motifteki gibi 3 tane zincir çekerse ya da sıra sonunda ikili trabzan yaparsa burada kasma olacaktır ve kötü bir görüntü olacaktır. Burada da yine zaten motif kendini tekrar edecek. Birinci, ikinci sırayı detaylı şekilde anlatacağım. Sihirli halkayı yaptık. Tığla giriyorum. Başlarken 4 zincir çekiyorum. Sadece kasma yapmaması için 4 tane zincir çekiyorum. Tığın başına doladım ve halkanın içine 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Üçlü grubumuzu yaptık. Arada 2 zincir çekiyorum. Tığın başına doladım ve halkanın içine 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Ve sıra sonunda yine kasma yapmaması için tığın başına doladım. Halkaya girdim. Tığın üzerinde 3 ilmek var. İlkini tek, ikisini birlikte alarak üçlü trabzanla bitiyorum. Sıra sonunda halkadan kalan ipi bu şekilde çekiyorum. Ve motifi içinden geçirdim. Yeteri kadar ip bırakıp kesiyorum. Bu şekilde birinci sırayı bitirdik. Şimdi ikinci sıraya geçiyoruz. Burada yapacağımız işlem aynı sayıya ulaşmak. Buradaki kare motifin yarısıydı. Aynı trabzan sayısına ulaşmamız gerekiyor. Aynı üçlü grup sayısına ulaşmamız gerekiyor. Başlarken ilk trabzanın tepesine üçlü grubumuzu yapıyoruz. Biterken son trabzanın üzerine üçlü grup yapıyoruz. Aynı sayıya ulaşabilmek için başta ve sonda trabzanları kullanıyoruz. Motifin yarısını örmek yeni başlayanlar için zor olabilir. O yüzden onlar anlayana kadar devam edeceğim. Geriye sarmanıza gerek yok. Yine bir zincirle bir ilmek oluşturuyorum. Üçlü trabzan yapacağım için tığın başına bir kere doladım ve ikisini birlikte tutuyorum. Başlarken birinci trabzanın tepesinden başlıyoruz. Buradaki 4 zincirde bir trabzan kabul ettik. Dördüncü zincirin içine V harfinin ortasına batıyorum. Tığın üzerinde 3 ilmek var. İlkini tek. Buradaki ilmeği de gizleyeceğim sonradan uğraşmamak için. İkisini birlikte ve ikisini birlikte alarak üçlü trabzanla başlıyorum. Başlarken üçlü trabzanla başlıyoruz. Biterken üçlü trabzanla bitiyoruz. Sadece birinci sırada 4 tane zincir çektik. Tığın başına doladım. Aynı yere dördüncü zincirin içine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Tığın başına doladım. Yine dördüncü zincirin içine bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Yani ilk üçlü grubumu dördüncü zincirin içine yapmış oldum. Arada bir zincir çekiyorum. Tığın başına doladım. 2 zincirlik boşluklar yine bizim köşe boşluklarımız. Oraya 3 tane ikili trabzan, araya 2 zincir ve 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Köşeyi tamamladık. Yine arada bir zincir çekiyorum. Sıra sonunda ne yapacağım? En son trabzanın üzerine 2 tane ikili trabzan ve biterken bir tane üçlü trabzan yapıyorum. İlkini tek, ikisini birlikte, ikisini birlikte. Üçlü trabzanla bitmiş oldum. Yine 3 tane grup yapıyoruz başta ve sonda. Başlarken birinciyi üçlü trabzan yapıyoruz. Biterken de sonuncuyu üçlü trabzan yapıyoruz. Bir sırada da aynı şekilde devam edeceğiz. Mantığı iyice oturacak.
İpimi içinden geçirdim. Motifi içinden geçirdim. Ve yeteri kadar ip bırakıp kesiyorum. Burada kare motifimiz var. Burada üçgen motifimiz var. Biz aslında burayı örüyoruz. Buradan yukarıyı örüyoruz. Şimdi 3. sıraya geçtik. 3. sırada ne var? 2 tane üçlü grup, köşe ve 2 tane üçlü grup var. Şimdi o sıraya geçiyoruz. 3. sıraya başlıyoruz. 3. sırada yine 1. trabzanın üzerine üçlü grubumuzu yapıyoruz. Yine biterken de son trabzanın üzerine üçlü grup yapıyoruz. Yine bir zincirle bir ilmek oluşturdum. Bunu da örerken gizleyeceğim. Başlarken kasma yapmaması için üçlü trabzan yapacağız. Tığın başına bir kere doladım ve ilk yaptığım trabzanın tepesine bir tane üçlü trabzan, ilkini tek, ikisini birlikte, ikisini birlikte. Tığın başına doladım. Aynı yere iki tane daha ikili trabzan yapıyorum ve üçlü grubumu tamamlıyorum. Bu üçlü trabzanlar sadece başta ve sonda geçerli. Arada bir zincir çektim. Bir zincirlik boşluklar 3 tane ikili trabzan içinde. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Arada bir zincir çektim. Köşelerimiz değişmiyor. 2 zincirlik boşluğa 3 tane ikili trabzan, araya 2 zincir ve 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Arada bir zincir çektim. Bir zincirlik boşluklar 3 tane ikili trabzan için. Arada bir zincir çektim ve sıra sonunu yapıyorum. Sıra sonunda ne yapacağız? 2 tane ikili trabzan ve biterken bir tane üçlü trabzan. 3. trabzan üzerine, son trabzanın üzerine 2 tane ikili trabzan ve bitişimi üçlü trabzanla yapıyorum. Tığın üzerinde 3 ilmek var. İlkini birlikte, ikisini birlikte, ikisini birlikte yapıyorum. Üçlü trabzan yaparken de elimi sıkmıyorum yine. Gevşek gevşek örüyorum. Önemli olan buradaki tabanda kasma yapmamız. Yine ipimi kestim ve 4. sırayı yapabiliriz. Her sırada yine motifimi düzeltiyorum. 2. sırada bir tane üçlü grup vardı. 2. sırada 2 tane üçlü grup var. 3. sırada 1, 2, 3 tane üçlü grup var. Başlarken ilk trabzanın üzerine bir tane üçlü trabzan, 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Sonrasında bir zincirlik boşluklara 3 tane ikili trabzan yapıyorum ve köşe boşluğuna 2 zincirlik boşluğa 3 tane ikili trabzan, araya 2 zincir ve 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde yine sıra sonuna kadar gelelim. Bu kısımlar zaten aynı, kare motifte de aynı şekilde ilerlemiştik. Önemli olan sadece değişiklik olan yer başı ve sonu. Sıra sonuna kadar geldim. Sıra sonunda arada bir zincir çekiyorum ve son trabzanın üzerine 2 tane ikili trabzan ve bir tane üçlü trabzan yapıyorum. 2 tane ikili trabzan ve kasma yapmaması için gevşek şekilde bir tane üçlü trabzan yapıyorum. Ve sıra sonunda ipi esnetip kesiyorum. Burada başını ve sonunu yeni başlayanlar rahatça anlayabilsin diye kesmeyeceğim. 5. sırayı da tamamlayalım. Sonra iplerimizi gizleyelim ve bandananın motiflerini birleştirmeye geçelim. Başlarken bir ilmek yapıyorum zincirle. Üçlü trabzan yapacağım için tığın başına doladım. İlk trabzanın üzerine bir tane üçlü trabzan, 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Başlarken bir tane üçlü trabzan, yanına da aynı yere 2 tane ikili trabzan yapıyoruz. Birinci trabzanın üzerine üçlü grubumuzu yaptık. Arada bir zincir çekiyoruz ve bir zincirlik boşluklara
3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Bu sıradaki üçlü grup sayımız 4'e yükselmiş oldu. Köşeye 3 tane ikili trabzan, araya 2 zincir ve 3 tane ikili trabzan yapalım. Ve bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim. Sıra sonuna kadar geldim. Arada bir zincir çektim. Tığın başını doladım. Ve son trabzanın üzerine 2 tane ikili trabzan ve bir tane üçlü trabzan yapıyorum. Ve artık üçgen motifimizi de bitiriyoruz. Burayı kesmeden yapmak istedim. Bu şekilde yine motifimizi düzeltelim. Birkaç tane ipi yine gizlemeye göstereceğim. Diğer kalanları ona bakarak yapabilirsiniz. Halkanın ortasından kalan ipi burada yine bir zincirle sabitliyorum. Sonradan ortası açılmasın. Ve halkanın etrafına gizliyorum. Burada da yine ipi kendi renginde gizliyorum. Tek renk olsaydı işimiz daha kolay olurdu ama böyle farklı renkler kullanıyorsak her ipi kendi renginde gizliyoruz. Burada da ilmekten kalan ipler var. Motifimi kesmeden onları da dışarıda kalan ipleri kesiyorum. Yine burada kalan ipleri de aynı buradan alıyorum. Buradaki lila rengin içinden geçiriyorum. Bu şekilde kendi renginden geçiriyorum ve gizliyorum. Yeteri kadar gizlediğinizi düşündüğünüzde ipinizi kesiyorsunuz. Ve artık motifleri birleştirmeye geçiyoruz. Burada herhangi bir halka olmadığı için buradan geçireceğim altından. Ve bir alt motiften de geçiriyorum ki böyle sıkı sıkı sağlam şekilde gizleyebileyim. Artık motiflerimizin en son halini görelim. Yerleşimini yapalım. 3 tane kare, 3 tane de üçgen motifimiz hazır. Motifleri elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Yine de aklınıza takılan yerler olursa sorabilirsiniz. Örgülerinizi Instagram'dan fotoğraflı olarak da atabilirsiniz. Birinci bölümü motiflerin yapımına ayırdım. İkinci bölümde bandanayı oluşturacağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.